kitabı bitirip kapağını kapattığımızda zihnimizde çoğu zaman şu buruk cümle yankılanır. Etkileyiciydi, akıcıydı ama yazarın asıl derdi neydi tam oturtamadım. Okuduğumuz onca sayfaya rağmen elimizde kalan sadece silik bir histen ibaretse orada bir şeyler eksik demektir. İşte o boşluğu dolduran şeyin adı kitap tahlili. Bu videoda türün ne olursa olsun bir kitabın sadece okunup geçilen bir nesne olmaktan çıkıp nasıl anlaşılan ve içselleştirilen bir deneyime dönüşeceğini konuşacağız. Amacımız şu, bu videodan sonra elinize aldığınız her kitapta sadece sayfaları çeviren değil, satır aralarını okuyan bir kâşife dönüşmeniz. Önce zihinleri bir berraklaştıralım. Kitap tahlili, kitap özeti değildir. Önce şu oldu, sonra bu oldu demek hiç değildir. Tahlil, bir metnin kalbini dinlemektir. Yazarın temel iddiasını, bu iddiayı hangi sütunlar üzerine inşa ettiğini ve en önemlisi okurdan ne talep ettiğini çözmektir. Peki bir kitap gerçekten nasıl tahlil edilir? Gelin bu süreci 6 adımda derinleştirelim. 1. adım, haritayı okumak, çerçeve. Henüz ilk sayfayı çevirmeden önce durun ve esere dışarıdan bakın. Yazar kim? Hangi çağda, hangi sancılarla bu metni kaleme aldı? Bu kitap hangi soruya cevap olmak için yazıldı? Burada amacımız kitabı etiketlemek değil, zihnimizi metnin iklimine hazırlamaktır. 2. adım, merkez hattı takip etmek. Okurken kaybolmamak için metnin omurgasını bulun. Eğer bu bir romansa, merkez karakterlerin çatışmasıdır. Kurgu dışı bir eserse, merkez yazarın savunduğu tezler ve sorduğu sorulardır. Yazar şu an neyi savunuyor ve bunu hangi kanıtla destekliyor sorusu pusulanız olmalı. 3. adım, düşünce mimarisini çözmek. İyi bir tahlil, yazar ne söyledi sorusundan çok, bunu nasıl temellendirdi sorusuyla ilgilenir. Bir romanda olaylar zinciri, bir düşünce kitabındaysa argümanlar örgüsü. Yazar sizi A noktasından B noktasına götürürken hangi yolu izledi? Mantık hataları var mıydı yoksa sizi ikna mı etti? 4. adım, meselesini yakalamak. Bakın her kitabın bir konusu vardır ama her nitelikli bir kitabın bir de derdi vardır. Bir tarih kitabı sadece savaşları anlatıyor olabilir ama alt metinde güç zehirlenmesini işliyor olabilir. Bir deneme kitabı kişisel görünebilir ama aslında toplumsal bir yaraya parmak basıyordur. Tahlil, işte bu görünmeyen derin katmanı kitabın ruhunu ortaya çıkarma sanatıdır. 5. adım, üslup ve biçim. Yazarın dili size ne hissettiriyor? Akademik ve mesafeli mi yoksa sizinle sohbet eder gibi samimi mi? Okurundan sadece ezber mi bekliyor yoksa onu düşünmeye mi zorluyor? Bir eseri eleştirmek sadece ne anlatıldığını değil, nasıl anlatıldığını da görmektir. 6. adım, yankı, okurdaki etki. Ve son olarak, kitap bittiğinde sizde ne değişti? Hangi soruları cevapsız bıraktı? Hangi önyargınızı yıktı ya da hangi inancınızı pekiştirdi? Gerçek bir tahlil, metnin kendisiyle değil, okurda bıraktığı izle tamamlanır. Bu yöntemle okumaya başladığınızda şunu fark edeceksiniz. Artık metnin peşinden sürüklenen pasif bir okur değil, metni sorgulayan, onunla tartışan ve onu anlamlandıran bilinçli bir okursunuz. Roman, tarih ya da felsefe. Gelin raflardaki kitaplara sadece bakmayalım, onları gerçekten görelim.